Her yıl teknoloji dünyasında bu yıl farklı dedik. Ancak 2026 için elimizde ilk kez gerçek anlamda kanıtlar var. 2022'de şaşırdık, 2023'te endişelendik, 2024'te ve 2025'te yapay zekaya alıştık. 2026 ise artık bir dönüm noktası. Çünkü bu kez sadece teknoloji blokları değil, uluslararası para fonu yani IMF, McKinsey ve Stanford Üniversitesi gibi en güvenilir kurumlar da oyunun kurallarının değiştiğini söylüyor. Bu yıl yapay zekanın yalnızca daha iyi cevaplar vermesinden öteye geçtiği, toplumsal ve ekonomik altyapıyı dönüştürdüğü bir milat olabilir. Peki bu değişimin arka planında neler yatıyor? Şimdi rakamlarla ve somut örneklerle 2026'nın neden bir milat olarak görülmeye başlandığına bakalım. Ekonomik etkilerle başlayalım. McKinsey Global Institute'e göre yapay zeka 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 trilyon dolar katkı sağlayacak. Bu tarihteki en büyük ekonomik dönüşümlerden biri. Goldman Sachs'ın 2024 tarihli raporunda mevcut işlerin %30'unun doğrudan yapay zeka tarafından etkilendiği belirtiliyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, yani OECD'nin 38 ülkede yaptığı araştırmaya göre, 2025 itibarıyla şirketlerin %40'ı en az bir iş sürecinde aktif olarak yapay zeka kullanıyor. 2022'de bu oran sadece %15'ti. Yani 3 yıl gibi kısa bir sürede 4 kat artış var. Bu veriler, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji trendi değil, ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor. Peki bu teknolojik dönüşümün merkezinde ne var? Cevap, agent devrimi. Eski yapay zeka sistemleri reaktiftir. Siz bir soru sorarsınız, o cevap verir. Ancak 2025 ve 2026'da ortaya çıkan agent mimarisiyle birlikte bu yapı tamamen değişti. Artık bir yapay zeka agent'ı sizin adınıza takviminizi inceliyor, toplantı ayarlıyor, internette araştırma yapıyor, hatta rapor yazıyor ve size sadece onay için geliyor. Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nün 2025 raporuna göre, Fortune 500 şirketlerinin %23'ü aktif olarak AI agent kullanıyor. Oysa bir yıl önce bu oran sadece %4 idi. Bu, iş yapış biçimlerinde devrim niteliğinde bir değişim anlamına geliyor. 2024 yılına kadar bir yapay zekaya yeni bir yetenek kazandırmak için onu baştan eğitmek gerekiyordu. Şimdi ise Model Context Protocol, yani MCP sayesinde bu süreç tamamen değişti. MCP ile bir yapay zeka modeli, ihtiyaç duyduğu beceriyi anında çağırabiliyor. Tıpkı akıllı telefonunuza uygulama yükler gibi, bir AI modeli de binlerce farklı yeteneği kolayca entegre edebiliyor. Anthropic'in açık kaynak olarak yayınladığı bu protokol, sadece 6 ayda 10.000'den fazla entegrasyona ulaştı. Bu, yapay zekanın esnekliğini ve kullanım alanlarını katlanarak artırıyor. Bu gelişmeler artık sadece laboratuvarlarda kalmıyor, hayatın tam ortasında. Morgan Stanley, yapay zeka sayesinde 90.000 finansal danışmanına anlık piyasa analizi sunuyor. Moderna, ilaç geliştirme süreçlerinde AI agent kullanarak klinik deneme sürelerini %30 oranında kısalttı. Google DeepMind'ın AlphaFold sistemi ise 200 milyon proteinin yapısını çözerek insanlığın tüm tarihine bedel bir bilimsel ilerleme sağladı. Bu örnekler, yapay zekanın gerçek dünyadaki etkisini ve hızını açıkça gösteriyor. Yapay zekanın en bilinen zayıf noktası, bazen çok güvenle yanlış bilgi sunmasıydı. Ancak 2025 ve 2026 arasında doğruluk oranlarında dramatik bir artış yaşandı. OpenAI'nin GPT-4o ve Anthropic'in Claude 3.5 modelleri, hukuk, tıp ve mühendislik sınavlarında uzman seviyesini geçti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, yani MIT ve Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların büyük çoğunluğu, bu gelişmelerin bir eşik olduğunu belirtiyor. Artık yapay zekaya güven düzeyi birçok alanda insan uzmanlarla yarışır seviyede. Bugün bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler gündelik hayatımıza girmeye başladı. 2001 uzay yolculuğundaki HAL 9000 bir zamanlar sadece bir hayaldi, Terminator'daki Skynet ise bir kabustu. 2026'da ise
Elimizde kendi kendine kod yazan sistemler, doğal dil ile kontrol edilen robotlar ve gerçek zamanlı çeviri yapan kulaklıklar var. Elbette henüz hiçbiri mükemmel değil, fakat artık hiçbiri sadece kurgu da değil. IEEE Robotics, Meta AI ve GitHub Copilot gibi platformlar bu dönüşümün öncüsü. Milat kelimesi ağır bir tanım ama 2026 bunu hak ediyor. Çünkü bu dönüşüm bir ürün lansmanından çok daha fazlası. Tıpkı elektriğin fabrikaları dönüştürdüğü, internetin gazeteciliği sarstığı anlar gibi altyapı düzeyinde bir değişim yaşanıyor. Şimdi en önemli soru şu: sen bu dönüşümün neresinde durmak istiyorsun? 2026 bir son mu? Yoksa yepyeni bir başlangıcın ilk adımı mı? Karar senin.